Merhaba koçlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09:57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlerin 6. evinizi etkiliyor. Bu alan gündelik hayat düzeninizi, çalışma ortamınızı, sağlık konularınızı ve hizmet verdiğiniz alanları temsil eder. Yani bu yeni ay sizleri oldukça pratik, işlevsel ve gündelik yaşamınıza dokunan temalarda yeni bir adımlar atmaya yönlendirebilir. Bu dönemde iş ortamınızda bir değişim olabilir, yeni bir görev, sorumluluk ya da düzen değişikliği gündeme gelebilir. Özellikle teknolojik yeniliklere açık olmanız gereken bir süreçtesiniz. Çünkü Uranüs yeni aya yaptığı sert açıyla birlikte alışılmış sistemlerin dışında düşünmeye zorlayan ani gelişmeleri beraberinde getirebilir. Belki de bugüne kadar uyguladığınız yöntemler artık işe yaramıyor ve sizden daha yenilikçi, daha esnek bir yaklaşım bekleniyor. Ayrıca sağlıkla ilgili konular bu yeni ayın önemli başlıklarından biri. Rutin kontrollerinizi yaptırmak, beslenme veya uyku düzeninizi yeniden yapılandırmak için oldukça uygun bir dönem. Ancak aşırı detaycılık veya kontrol etme isteği sizi gereksiz bir yorgunluğa sürükleyebilir. Bu yüzden mükemmeliyetçilik tuzağına düşmemeye dikkat etmelisiniz. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yaptığı gerilimli açı, ailevi sorumluluklarınızın ya da ev içindeki duygu yoğunluğunun sizi iş hayatınızda zorladığını gösterebilir. Aileyle, işle ilgili dengeleri kurmak bu dönemde önemli bir sınavda olabilir. Aynı zamanda Koç burcunda geri giden Satürn ve Neptün'ün yaptığı 150 derecelik açı, dolunaya, içinizde bir şeyleri çözmeye çalıştığınızı ama netleşemediğinizi hissettirebilir. Belki de arka planda sizi yoran konuların farkına varmanız bu yeni ay ile birlikte mümkün olabilir. Kendinize daha fazla zaman ayırmalı ve iç sesinizi dinlemelisiniz. Bir de şu detaya dikkat etmek lazım. Burcunuzda ilerleyen Şiron'a yengeçteki Venüs'ten gelen kare açı, özdeğer, sevgi alma verme ve ilişkilerde kırgınlık temalarını tetikliyor olabilir. Kendi değerinizi başkalarının onayıyla ölçmek yerine içinizden gelen gerçek değeri fark etmek bu süreçte şifalandırıcı olabilir. Gökyüzündeki uçurtma açı kalıbı ise sizlere ruhsal büyüme ve geçmiş kalıpları bırakma fırsatı sunuyor. Özellikle günlük yaşamda daha şefkatli, daha yumuşak ve akışta kalan bir tavır benimsemek hem bedensel hem ruhsal anlamda sizi ileriye taşıyabilir. Kısacası sevgili koçlar, bu yeni ay sizlere bedensel sağlığı iyileştirme, iş düzeninizi yeniden kurma ve ruhsal anlamda sadeleşme fırsatı sunuyor. Kontrollü, esneklik ve farkındalıkla hareket ederseniz uzun vadeli verim sağlayacak bir yenilenme süreci başlatabilirsiniz. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09:57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlerin doğum haritasında 5. evinizi etkiliyor. Bu alan aşk hayatınızı, çocuklarla olan ilişkilerinizi, yaratıcı yönlerinizi ve hayattan aldığınız keyfi temsil eder. Yeni ayın bu evde gerçekleşmesiyle birlikte aşk, hobiler, sahneye çıkma ve üretme temalarında önemli bir yenilenme sürecine adım atıyor olabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir ilişki kapınızı çalabilir veya mevcut ilişkinizde yepyeni bir dinamik gelişebilir. Yalnızsanız bir anda kalbinizi hızla çarptıracak biriyle karşılaşabilirsiniz. Ancak dikkat, bu yeni ay Uranüs'le sert bir açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki duygusal konularda beklenmedik gelişmeler, sürpriz başlangıçlar ya da ani farkındalıklar söz konusu olabilir. Eğer bir çocuğunuz varsa onunla ilgili önemli bir gelişme ya da başlangıç yaşanabilir. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yeni ay tetikleyici bir rol oynayabilir. Sanatsal ya da yaratıcı projelere başlamak için harika bir zaman, ancak detaylara fazla takılmaktan kaçınmalısınız. Mükemmel olmasını beklerken hiç başlamamak gibi bir risk söz konusu.
Yengeç burcundaki Jüpiter'in yaptığı 45'lik açı sizi zihinsel olarak aşırı uyarabilir ve kafanızı gereksiz detaylarla doldurabilir. Özellikle yakın çevreniz, kardeşler ya da komşularla ilgili konular dikkatinizi dağıtabilir. Fazla bilgi yükü ya da sosyal sorumluluklar sizi yaratıcı odaklanmanızdan uzaklaştırabilir. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yaptığı 150'lik açı ise bilinçaltınızda bastırdığınız bazı korkuların, belirsizliklerin veya geçmişten gelen hayal kırıklıklarının yeniden su yüzüne çıkabileceğini gösteriyor. Bu dönemde farkında olmadan kendinizi kısıtlayabilir ya da risk almaktan kaçınabilirsiniz. Ama unutmayın, bu yeni ay sizi daha cesur, daha üretken ve daha kendiniz olmaya davet ediyor. Venüs ile Kiron arasındaki kare açı, aşk hayatınızda geçmiş kırgınlıkları veya kendinize verdiğiniz değeri sorgulamanıza neden olabilir. Belki de sevgi alışverişinde adaletsiz hissettiğiniz bazı durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Tüm bu etkilerin yanı sıra gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı sizlere güçlü bir dönüşüm ve ruhsal sıçrama imkanı sunuyor. Özellikle yaratıcı alanlarda ruhsal ilhamlar gelebilir. Bastırılmış yeteneklerinizi fark edip cesurca ortaya koymak için motivasyon bulabilirsiniz. Sevgili boğalar, bu yeni ay sizlere aşkı, tutkuyu, yaratıcılığı ve neşeyi yeniden hatırlatıyor. Kalbinizle bağlantıya geçin, üretin, yaratın ve hayatın keyifli yönlerine daha çok sahiplenin. İçinizdeki sanatçıyı, çocuğu ve aşığı dışarı vurmanın tam zamanı. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizlerin 4. evini etkiliyor. Bu alan ev, yuva, aile, kökler ve içsel güvenlik gibi temaları gündeme getiriyor. Bu yeni ay ile birlikte yaşadığınız mekanla, ailenizle veya duygusal temellerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapma zamanı geliyor. Ev değişikliği, taşınma, ev içinde bir tadilat veya aile içi önemli kararlar bu süreçte ön plana çıkabilir. Bazılarınız köklerinize dönme, geçmişle yüzleşme ya da aileyle daha fazla ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ancak bu sürecin son derece uyarıcı olduğunu unutmayın. Çünkü Uranüs'ün yeni aya yaptığı sert kare açı sizi hem içsel hem fiziksel düzeyde beklenmedik değişimlere sürükleyebilir. Evdeki teknolojik bir problem, aileyle ilgili sürpriz bir haber ya da içinizde birden uyanan özgürleşme arzusu tüm yapınızı yeniden gözden geçirmenize neden olabilir. Yeni bir düzene geçmek isterken alışkanlıklarınızdan kopmak sizi zorlayabilir. Fakat bu değişimler sizi daha özgür ve uyumlu bir düzene yönlendirebilir. Yengeç burcundaki Jüpiter'in 45'lik açısı yeni aya ise maddi konularla ilgili bazı gerilimli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Harcamalar, aileye yapılan destekler ya da ev giderleri bu dönemde artabilir. Bütçenizi yeniden planlamak durumunda kalabilirsiniz. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yaptığı yeni aya 150'lik açı ise sosyal çevrenizle özel hayatınız arasında bir denge kurmakta zorlanabileceğinize işaret ediyor. Kimlerin sizin gerçek aileniz olduğunu, kimlerin yüzeysel bağlarla hayatınızda yer aldığını daha net fark edebilirsiniz. Venüs ile Kiron arasındaki kare açı bu yeni ay esnasında arkadaş çevresiyle duygusal konularda bazı kırgınlıkların açığa çıkabileceğini gösteriyor. Belki de eski bir dostla yaşanan bir gerginlik sizi içe dönmeye itebilir. Bu süreçte sosyal alanlar yerine daha fazla içe dönmek ve evinizin sıcaklığına sığınmak isteyebilirsiniz. Ancak asıl güzellik gökyüzünde oluşan uçurtma kalıbında gizli. Balıktaki kuzey ay düğümünün de dahil olduğu bu kalıp sizlere kariyer yönünüzü netleştirme, içsel huzuru bulma ve köklerinizde yeniden güçlü bağlar kurma fırsatı sunuyor. Geçmişte size yük olan bağlardan özgürleşip sizi büyüten ve destekleyen yapıları seçme zamanı. Sevgili ikizler, bu yeni ay sizlere nereye aitim, kendimi nerede güvende hissediyorum gibi sorular sordurtacak. Cevaplarını bulduğunuzda yepyeni bir hayat düzeni kurmaya başlayacaksınız. İçsel huzurunuzu inşa etmek için bu yeni ay güçlü bir destek olabilir. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.
Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var ve sizlerin doğum haritasında 3. evinizi etkiliyor. Bu ev zihinsel faaliyetleri, iletişimi, yakın çevreyi, kardeşlerle olan ilişkileri ve kısa vadeli planları temsil eder. Bu yeni ay ile birlikte öğrenmek, öğretmek, konuşmak ve yazmak gibi alanlarda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir eğitime başlamak, sosyal medyada aktifleşmek, yeni bir sözleşme imzalamak ya da kardeşlerle ilgili önemli bir gündemi çözmek bu dönemde mümkün. Ancak bu yenilikleri uygularken düşüncelerinizde esnek olmanız ve bakış açınızı güncellemeniz gerekebilir. Çünkü İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yeni aya yaptığı sert kare, zihinsel düzeyde ani farkındalıklar, sürpriz haberler ve plan değişiklikleri getirebilir. Bu süreçte gündelik akışınızda sık sık değişiklikler olabilir. Kısa yolculuklar, taşınmalar, teknik aksamalar ya da birdenbire gelen haberler sizi hızla yön değiştirmeye zorlayabilir. Yine de bu değişimlerin sizi daha yaratıcı ve üretken bir çizgiye taşıyacağını bilmelisiniz. Yeni ay sırasında Yengeç Burcu'nda yer alan Jüpiter'in Uranüs'le yeni aya yaptığı gerilimli açılar özgüveninizle zihinsel üretkenliğiniz arasında bir baskı yaratabilir. Yeterli miyim, bunu yapabilir miyim gibi sorular kafanızı kurcalayabilir, ancak bu soruların sizi durdurmasına değil, içsel potansiyelinizi fark etmenize vesile olmasına izin verin. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı %50'lik açı ise kariyer hedeflerinize ilgili bazı belirsizlikleri ve bastırılmış korkuları tetikleyebilir. Kendinize bir rota çizmek istiyorsunuz ancak tam olarak ne istediğinizi netleştiremiyor olabilirsiniz. Bu dönemde içgüdülerinize kulak vererek ilerlemeniz oldukça kıymetli. Yeni ay esnasında Venüs ile Kiron arasında da bir kare açı var. Sizler için önemli çünkü Venüs tam da burcunuzda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki ilişkilerde kırgınlıklar, kendinize olan sevgiyle ilgili yaralar ya da değer görme ihtiyacınız bu yeni ayda görünür hale gelebilir. Özellikle otorite figürleriyle olan ilişkilerde bu temalar tetiklenebilir. Gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı ise sizlere hem duygusal hem ruhsal olarak derin bir şifalanma kapısı aralıyor. Karmik ay düğümleri, Jüpiter ve Lilith'in dahil olduğu bu göksel destek sizleri geçmiş kalıpları bırakmaya ve daha bilge bir yaşam anlayışına taşımaya hazırlıyor. Sevgili yengeçler, bu yeni ay sizlere zihninizi sadeleştirme, çevrenizi yenileme ve iletişim kanallarınızı güçlendirme fırsatı sunuyor. Cesaretle, akılcı adımlarla ve sezgilerinizi ihmal etmeden ilerlediğinizde bu dönemi büyük bir farkındalık ve başarıyla değerlendirebilirsiniz. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir Başak yeni ayımız var. Bu yeni ay ikinci evinizi etkiliyor. Bu ev kişisel gelir, maddi güvence, kaynaklar, özdeğer duygusu ve sahip olduklarınızla ilgilidir. Bu yeni ay sizlere parasal konularda yeni bir düzen kurma, gelir yaratma yollarını gözden geçirme ve değerlerinizi yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. Maddi anlamda yeni bir işe başlamak, ikinci bir gelir kapısı oluşturmak ya da sahip olduğunuz kaynakları daha verimli yönetmek adına adımlar atabilirsiniz. Ancak bu yeni ay İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ten sert bir kare açı aldığı için maddi konulara da ani gelişmelere, beklenmedik harcamalara veya sürpriz kazançlara karşı da açık olmanız gerekir. Bu süreçte dijital projeler, teknoloji bağlantılı işler ya da sosyal çevreniz aracılığıyla para kazanma olasılığı oldukça yüksek. Ancak aynı anda para çıkışları da hızlanabilir. Beklenmedik bir fatura, teknoloji arızası ya da arkadaş çevresinden gelen maddi bir beklenti gündeme gelebilir. Bütçenizi gözden geçirmeniz ve harcamalar konusunda daha planlı hareket etmeniz çok önemli. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yaptığı 45 derecelik açı bastırılmış özgüven meselelerini tetikleyebilir. Kendi değerinizi başkalarının gözünden ölçmeye çalışırsanız içsel dengenizi kaybedersiniz. Oysa bu yeni ay size diyor ki gerçek değer önce sizin kendinize verdiğiniz değerde saklı.
Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı 150 derecelik açı, uzaklar, eğitimler ya da yaşam felsefenizle ilgili bazı belirsizliklerin maddi kararlarınızı zorlaştırabileceğini işaret ediyor. Gelecek hedeflerinizle bugün arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Ancak her şeyin bir anda netleşmesini beklemek yerine somut ve küçük adımlarla ilerlemek size daha fazla güven sağlayacaktır. Venüs ile Kiron arasında bir kare açı var bu yeni ay esnasında. Değer görme arzunuzu ve ilişkilerde yaşadığınız kırgınlıkları tetikleyebilir. Yeterince değer veriliyor muyum? Kendimi değerli hissediyor muyum gibi sorularla yüzleşebilirsiniz. Bu sorgulama öz saygınızı yeniden inşa etmeniz için güçlü bir fırsat olacak. Ve gökyüzündeki en önemli desteklerden biri olan uçurtma açı kalıbı sizlere ruhsal bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Özellikle borçlar, yatırımlar ve ortak kaynaklarla ilgili konularda güçlü bir sezgi geliştirebilir, finansal alanda içsel bir uyanış yaşayabilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu yeni ay sizleri öz değerinizle yüzleştiriyor. Sizi siz yapan şeyin yalnızca sahip olduklarınız olmadığını fark ettiğinde hem maddi hem manevi anlamda çok daha sağlam bir temel inşa edebilirsiniz. Kendinize yatırım yapma zamanı. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde sizin burcunuzda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin için yılın en kişisel, en etkili başlangıçlarından birini simgeliyor. Güneş ve ayın burcunuzda kavuşumu adeta sahne senin diyor. Bu dönem ben kimim, nasıl görünmek istiyorum, hayatımı nasıl yapılandırmalıyım gibi sorularla yüzleşeceğiniz büyük bir içsel ve dışsal dönüşüm sürecine işaret ediyor. Yeni ay sizlere yepyeni bir döngü sunarken fiziksel görünümünüzde değişiklik yapmak, yeni kararlar almak, yaşam stilinizi baştan sona yenilemek için son derece uygun bir zaman. Ancak burcunuzdaki bu başlangıca İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yaptığı kare açı sizi sürpriz gelişmelerle sınayabilir. Kariyer alanından otorite figürlerine ya da sosyal çevrenizden gelen beklenmedik durumlar planlarınızı değiştirmek zorunda bırakabilir. Her şeyi kontrol etme arzunuzu biraz esnetmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çünkü Uranüs değişime açık ol, sürprizler seni büyütmek için geliyor diyor. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45 derecelik açı, arkadaş çevreniz, sosyal ortamlar ya da ekip çalışmalarında bazı gerginlikleri gündeme getirebilir. Kendimi yeterince ifade edebiliyor muyum sorusu bu süreçte zihninizi meşgul edebilir. Kendi değerlerinizi başkalarının onayından bağımsızlaştırmak ise sizin için büyük bir özgürlük kapısı açacak. Retro Satürn ve Retro Neptün'ün Koç burcundan yaptığı yeni aya yaptığı 150'lik açı özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında bazı kafa karışıklıklarını ve içsel çatışmaları tetikleyebilir. Hem bağ kurmak hem sınır koymak isteyebilirsiniz. Bu içsel çelişkiyi çözmek için acele etmeyin. Zaman size neye gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu gösterecektir. Yeni ay sırasında Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açıda özellikle sosyal çevreyle yaşanabilecek kırılmaları, duygusal hassasiyetleri ön plana çıkarabilir. Benim için kim gerçekten orada sorusu belki de sizleri ilişkileri gözden geçirmeye yönlendirebilir. Ancak gökyüzündeki en umut verici yapı olan uçurtma açı kalıbı sizlere ruhsal düzeyde büyük bir şifa ve destek vaat ediyor. Ay düğümleri Jüpiter ve Lilith'in oluşturduğu bu yapı sayesinde ilişkilerinizdeki karmik döngüleri fark edebilir, kimlik duygunuzu daha derin bir farkındalıkla inşa edebilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu yeni ay sizin için bir kişisel sıfırlanma, adeta ruhsal ve fiziksel bir yeniden doğuş anlamına geliyor. Sizinle uyumlu olmayan her ne varsa geride bırakmak için gökyüzü sizi destekliyor. Artık sahne sizin. Yeter ki cesaretle ilerleyin. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana geliyor. Bu ev bilinçaltınızı, iç dünyanızı, geçmişte olan bağlarınızı,
kapanışları, ruhsal temizlikleri, gizli düşmanlıkları temsil eder. Bu yeni ay ile birlikte sizler için görünenden çok görünmeyen dünyada bir yenilenme başlıyor. Hayatınızın arka planında süregelen yorgunluklar, bilinçaltı korkuları ya da kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar artık bir değişim sürecine giriyor. İçsel olarak bırakmanız gereken ne varsa bu yeni ay onları fark etmeniz için size güçlü bir fırsat sunuyor. Belki de artık bazı şeyleri kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmeli veya akışa güvenmeyi öğrenmelisiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yeni aya yaptığı sert kare açı özellikle eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuki konular ya da inanç sistemleriniz üzerinden sizi şaşırtabilir. Beklenmedik haberler, ani gelişen seyahatler ya da yön değiştirmek zorunda kaldığınız gündemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sürprizler ilk anda yorucu gibi görünse de sizi özgürleştirmeye yönelik olacaktır. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45 derecelik açı ise kariyer alanında içsel bir baskıyı ve huzursuzluğu tetikleyebilir. Ne yöne gitmeliyim, başarıyı nasıl tanımlamalıyım gibi sorular zihninizi kurcalayabilir. Aslında burada aranan cevap dışarıda değil, içinizde saklı, ruhsal bütünlüğünüzü koruyarak başarıya ulaşmanın yollarını keşfediyorsunuz. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı 150'lik açı ilişkiler alanında bazı belirsizlikleri ve yorgunlukları işaret ediyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışırken daha da içinden çıkılmaz hale getirdiğinizi hissedebilirsiniz. Oysa bu yeni ay size bazı şeylerin ardındaki gerçeği görmeniz için perdeyi aralıyor. Geri çekilin, gözlemleyin, sezgilerinizi dinleyin. Yeni ay esnasında Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'la yaptığı kare açı özellikle arkadaş çevreniz ya da sosyal ilişkilerinizdeki kırgınlıkları yeniden gündeme getirebilir. Ben ne kadar değerliyim, ilişkilerimde ne kadar kabul görüyorum gibi soruları ön plana çıkarabilir. Bu sorular öz saygınızı onarma fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Ve son olarak gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı sizi yalnızlıktan şifaya, içsel kaostan sezgisel güce taşıyor. Ay düğümleri, Jüpiter ve Lilith'in dahil olduğu bu güçlü yapı geçmişten gelen kalıpları geride bırakıp yepyeni bir bilinç seviyesine ulaşmanıza yardımcı olabilir. Sevgili teraziler, bu yeni ay sizleri görünmeyeni fark etme, perde arkasındaki gerçeklerle yüzleşme ve ruhsal bir temizlik yapma fırsatı sunuyor. Sakinlik, içsel çalışma ve geri çekilme ihtiyacınızı küçümsemeyin. Bazen en büyük başlangıçlar görünmeyen bir iç dönüşümle başlar. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var ve bu sizin 11. evinizde meydana geliyor. Bu ev sosyal çevre, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, gelecek hedefleri ve hayallerinizle ilgilidir. Bu yeni ay ile birlikte yeni projelere başlamak, yeni insanlarla tanışmak veya uzun vadeli hedeflerinizi yeniden şekillendirmek için güçlü bir dönem başlıyor. Yeni bir sosyal çevreye katılabilir, ekip çalışmalarına dahil olabilir, hayalini kurduğunuz bir projeyi başlatmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak bu süreçte İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yaptığı sert kare açı nedeniyle bazı planlar beklenmedik şekilde değişebilir. Özellikle ortaklaşa kaynaklar, maddi yatırımlar veya duygusal bağlılıklar üzerinden gelen ani gelişmeler sizi rotanızı değiştirmeye zorlayabilir. Uğrayan bir yeni ay bu. Bu yeni ay size esnek kalmanın ve değişimle barışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak yerine bazen akışa teslim olmak size daha fazla alan açabilir. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45 derecelik açı özellikle yurt dışı bağlantılı işler, akademik süreçler veya yaşam felsefeniz üzerinden gelen bir iç huzursuzluğunu tetikleyebilir. Gerçekten doğru yolda mıyım ya da hayat beni nereye çağırıyor gibi sorularla içsel olarak meşgul olabilirsiniz. Bu tür sorgulamalar sizi daha derin bir anlam arayışına götürebilir. Retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı 150'lik açı ise aşk hayatınız ya da yaratıcı projelerinizde belirsizlik, kararsızlık yaratabilir. Bu ilişki nereye gidiyor? Bu proje gerçekten bir temeli var mı gibi sorular gündeme gelebilir.
Cevapları hemen bulamayabilirsiniz ancak bu soruları sormak bile size yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Bu yeni ay sürecinde Venüs ile Kiron arasında da bir kare açı var. Özellikle kariyer hedefleri ve kişisel güven duygunuz arasında bir gerilim yaratacak. İş hayatınızda aldığınız bazı kararlar geçmişteki yaralarınızı hatırlatabilir. Ancak bu aynı zamanda iyileşme sürecinin de başlangıcı olabilir. Unutmayın, kırıldığınız yerden güçlenirsiniz. Ve en güzeli, gökyüzündeki uçurtma açı kalıbı tam anlamıyla ruhsal bir sıçrama potansiyeli sunuyor sizlere. Ay düğümleri Jüpiter ve Lilith'in oluşturduğu bu uçurtma açı kalıbı sayesinde duygusal derinliğinizle sezgilerinizi birleştirecek çok daha farkındalıklı kararlar alabilirsiniz. Sevgili akrepler, bu yeni ay sizleri sosyal çevrenizi yenilemeye, hayallerinizi yeniden bağlanmaya ve ruhsal anlamda dönüşmeye davet ediyor. Hayat sizi değişime çağırıyor. Siz de bu çağrıya cesaretle karşılık verin. Mutlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var. Bu sizin 10. evinizde, yani kariyer, toplumsal statü, hedefler ve başarı alanınızda meydana geliyor. Bu yeni ay sizler için mesleki anlamda yeni bir sayfa açmak, önemli kararlar almak veya yeni bir yol çizmek adına oldukça güçlü bir fırsat sunuyor. İş hayatınızda yepyeni bir sorumluluk üstlenebilir. Toplum önündeki imajınızı değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Ancak İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yeni aya yaptığı sert kare açı, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ya da danışmanlık aldığınız kişiler üzerinden beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Bu değişiklikler sizi ilk etapta zorlayabilir ancak uzun vadede daha bağımsız, daha özgün bir yön çizmenize yardımcı olacak. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter de yeni aya 45'lik bir açı yapıyor. Finansal paylaşımlar, miras, kredi, borç gibi alanlarda bazı stresleri ya da belirsizlikleri ya da huzursuzlukları gündeme taşıyabilir. Bu işe girersem bana maliyeti ne olur? Bu ortaklık bana gerçekten kazandırıyor mu? Bu evlilik içinde mutlu muyum gibi sorgulamalar ön planda olabilir. Bu süreçte temkinli hareket etmekte fayda var. Retro Satürn ve Neptün'ün yaptığı yeni aya 150'lik açı ev ve aile temalarında kararsızlık ya da çözülmemiş duygusal yüklerle karşılaşabileceğinizi işaret ediyor. Özellikle aile büyükleriyle ilgili geçmişten gelen konular kariyer kararlarınıza odaklı olarak etki edebilir. İçsel huzur ile toplumsal sorumluluklar arasında denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni ay sırasında Venüs'ün Koç burcundaki Kiron'a yaptığı kare açı, aşk hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda bazı kırılganlıkları gündeme getirebilir. Kalbinizle aklınız arasında bir çatışma yaşayabilirsiniz. Bu süreçte hislerinizi küçümsemeyin çünkü onlar size önemli bir şey anlatıyor olabilir. Ve gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı bu tüm zorluklara rağmen sizi yukarıya taşıyan enerjiyi sunuyor. Ay düğümleri Jüpiter ve Lilith'in sayesinde hem sezgileriniz hem de karmik deneyimleriniz üzerinden büyük bir farkındalık elde edebilirsiniz. Kapanması gereken döngüler kapanırken siz yepyeni bir vizyonla yol alabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu yeni ay kariyerinizde ve yaşam hedeflerinizde netleşme, yeniden yapılandırma ve profesyonel anlamda parlamak için harika bir zaman. Gökyüzü size diyor ki cesur ol, yönünü belirle ve şimdi harekete geç. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var ve sizin 9. evinizde. Bu alan yüksek öğrenim, akademik süreçler, yurt dışı bağlantılar, uzak seyahatler, inanç sistemleri ve hayat felsefenizle ilgili. Bu yeni ay sizlere ufkunuzu genişletme, yeni yollar deneme ve büyük resmi görme fırsatı sunuyor. Eğitim almak, seminerlere katılmak, yeni bir dil öğrenmek ya da uluslararası bir projeye başlamak gibi adımlar
için çok destekleyici. Hayata daha yukarıdan bakmak, farklı bakış açıları kazanmak sizin için çok kıymetli olacak. Ancak İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün bu yeni aya yaptığı sert açı özellikle günlük rutinler, çalışma ortamı ya da sağlıkla ilgili beklenmedik değişimleri beraberinde getirebilir. Bir projeniz ani bir şekilde yön değiştirebilir ya da iş arkadaşlarınızla iletişimde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu değişimlerin amacı sizi fazla daraldığınız bir alandan çıkarıp daha geniş bir anlayışa ulaştırmak. Her ne kadar alışkanlıklarınızdan kopmak zor gelse de bu dönemde esnek kalmak büyük fayda sağlayacak. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45'lik açı özellikle evlilik, ortaklık ya da birebir ilişkilerde bazı huzursuzlukları gündeme getirebilir. İlişkilerinizin size ne kattığını, sizi nasıl büyüttüğünü veya sınırlandırdığını sorgulayabilirsiniz. Bu içsel sorgulamalar uzun vadede ilişkilerde daha sağlıklı sınırlar koymanızı sağlayabilir. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı 150'lik açı, aile ve iletişim alanında geçmişe dair bazı düğümlerin çözülmesini bekliyoruz. Özellikle ebeveynlerle ilgili eski kalıplar şimdi düşünce yapınızı yeniden şekillendiriyor olabilir. Bu farkındalıklar sayesinde hem geçmişi anlayacak hem de geleceğe daha güçlü adımlarla yöneleceksiniz. Bu yeni ay esnasında Venüs ve Kiron arasında bir kare açı var. Ev ve kariyer arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Evde olmakla dış dünyada var olmak arasında yaşadığınız gerilim aslında sizi kendinize daha şefkatli yaklaşmaya çağırıyor. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilim diyebilmek bile bir iyileşme kapısı açabilir. Ve gökyüzündeki uçurtma açı kalıbı ruhsal yükselişin, sezgisel rehberliğin ve karmik çözülmelerin güçlü bir şekilde desteklendiğini gösteriyor. Ay düğümleri Jüpiter ve Lilith arasındaki bu yapı sayesinde özellikle içsel dönüşümünüz derinleşebilir. Hayata bakış açınız sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda daha bütünsel ve sezgisel bir yapıya evrilir. Sevgili oğlaklar, bu yeni ay sizlere bilgiyle büyümeyi, inançlarınızı yeniden yapılandırmayı ve hayata daha derinlikli algılamayı teklif ediyor. Kendinize, inandıklarınıza ve yolculuğunuza güvenin. Çünkü büyüme konfor alanının ötesinde başlar. Mutlu ve verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var, sizin de 8. evinizde. Bu alan krizler, dönüşüm, paylaşımlı gelirler, miraslar, borçlar, krediler, ruhsal derinlik ve tabularla ilgilidir. Bu yeni ay sizleri yüzeyde kalan her şeyin ötesine çağırıyor. Maddi manevi ortaklıklarda bir yenilenme süreci başlatabilirsiniz. Kredi çekmek, borç yapılandırmak, ortak yatırım planlamak gibi konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda bu yeni ay psikolojik derinleşme, içsel dönüşüm ve gölge yönlerinizle yüzleşme zamanında olabilir. Ancak İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün bu yeni aya yaptığı sert açı, aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda ve yaratıcı projelerde ani gelişmelere sebep olabilir. Bir ilişki biçimi hızla değişebilir ya da uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje yön değiştirebilir. Bu değişimler ilk başta sizi zorlayabilir ama aslında sizi daha özgün, daha bağımsız bir tutuma yönlendiriyor. Değişime direnmeyi bırakıp onunla dans etmeye başladığınızda her şey çok daha anlamlı hale gelecek. Yengeç burcundaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45'lik açı ise iş hayatınız, sağlığınız ya da günlük düzeniniz üzerinden bir iç huzursuzluğunu tetikleyebilir. Çalışma koşullarınız ya da gündelik sorumluluklarınız ile finansal durumlarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu gerilimleri büyütmek yerine işlevsel çözümler üretmeye çalışın. Koç burcundaki retro Satürn ve Neptün'ün yeni aya yaptığı 150'lik açı iletişim şekliniz ve zihinsel yapınızda bir bulanıklık yaratabilir. Özellikle yakın çevreyle olan konuşmalarda eski bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Net olmayan durumlar karşısında kendinizi ifade ederken sabırlı olun. Bu açı size aynı zamanda içsel sezgilerinizi güçlendirme fırsatı da sunuyor.
Yeni ay esnasında Venüs ve Kiron arasında da bir kare açı var. Bu da eğitim, yolculuklar ya da inanç sistemlerinizde eskiden kalma bir kırgınlığı açığa çıkarabilir. Gerçekten doğru bildiğim şeyler bana hizmet ediyor mu diye sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulamalar sizi ruhsal bir uyanışa götürebilir. Ve unutmayalım, gökyüzünde oluşan uçurtma açı kalıbı büyük bir ruhsal sıçrama, sezgisel uyanış ve karmik çözülmelerin işaretçisi. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, Başak'taki güney ay düğümü, Yengeç'teki Jüpiter ve Akrep'teki Lilith sizi çok daha derin ve farkındalıklı bir güce taşıyor. Özellikle maddi krizler, dönüşüm süreçleri ya da geçmiş travmalar şimdi sizi geriye değil ileriye doğru itiyor. Sevgili kovalar, bu yeni ay sizleri hem maddi hem de ruhsal düzlemde büyük bir yenilenmeye hazırlıyor. Derinleşin, arının, yüzleşin. Çünkü asıl güç en karanlık noktayı sevgiyle aydınlatabildiğinizde ortaya çıkacaktır. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 23 Ağustos 2025 tarihinde Başak Burcu'nda saat 09.57'de 0 derece 23 dakikada bir yeni ayımız var sizin 7. evinizde. Yani ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir temaslar alanında meydana geliyor. Bu yeni ay sizlere karşılıklı bağlarınızı yenileme, dengeleme ve bazı ilişkileri yeniden tanımlama fırsatı getiriyor. Hayatınızda önemli biriyle yeni bir dönem başlayabilir, evlenme kararı alabilir, bir ortaklık başlatabilir ya da bir ilişkide ciddi bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ancak bu yeni ay süreci yalnızca dış dünyadaki kişilerle değil, kendinizle de kurduğunuz ilişkide yeni bir farkındalık yaratabilir. Ben bir ilişkide ne istiyorum, ne alıyorum soruları oldukça kıymetli olacak. İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün yeni aya yaptığı sert kare açı özellikle ev ve aile konularında ani gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Evde beklenmedik bir değişim, taşınma, aile bireylerinden biriyle yaşanacak bir sürpriz gelişme sizin ilişkiler alanınızı doğrudan etkileyebilir. Bu değişimler kontrolünüz dışında gerçekleşse de sizi özgürleştirici bir noktaya taşıyabilir. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'in yeni aya yaptığı 45'lik açı aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da sanatsal üretiminizde içsel bir huzursuzluğu tetikleyebilir. Kendinizi ifade etmek, sevmek ve sevilmek konularında zaman zaman yetersizlik duygusu hissedebilirsiniz. Fakat bu duygular size değer verdiğiniz şeyleri daha derinden sorgulama ve sahici olanı seçme gücü verecek. Koç burcunda kavuşumda olan retro Satürn ve retro Neptün yeni aya 150 derecelik açı yapıyor. Bu da finansal kaynaklar ve özel değer alanlarınızla ilişkili. Bu dönemde kendinize olan güveninizi yeniden inşa etmeniz hem de başkalarıyla paylaştığınız kaynakları daha gerçekçi şekilde gözden geçirmeniz gerekebilir. Özellikle para, değer ve sınır temaları sizi dönüştürmeye devam ediyor. Yeni ay sırasında Venüs ile Kiron arasında oluşan kare açı ise duygusal ihtiyaçlarınızla öz değeriniz arasında bir gerilim yaratabilir. Sevgi verirken veya alırken kendinizi eksik ya da yetersiz hissettiğiniz durumlar açığa çıkabilir. Bu da sizi şefkatli bir öz bakım sürecine yöneltebilir. Ve gökyüzünde oluşan uçurtma kalıbı Balık burcundaki kuzey ay düğümü, Başak'taki güney ay düğümü, Yengeç'teki Jüpiter ve Akrep'teki Lilith arasında oluşan bu yapı sizlere derin bir ruhsal dönüşüm, karmik farkındalık ve sezgisel aydınlanma fırsatları sunuyor. Özellikle ilişkiler yoluyla ruhsal büyüme yaşamanız mümkün. Bu süreçte bir ilişki sadece aşk değil, aynı zamanda bir ruhsal yolculuktur diyebilirsiniz. Sevgili balıklar, bu yeni ay sizlere hem kendinizi hem de başkalarını derinlemesine tanıma, bağlarınızı yenileme ve ilişkilerinizde daha fazla bütünlük sağlama çağrısı yapıyor. Unutmayın, gerçek sevgi önce kendinizi anlamakta başlar. Verimli ve mutlu bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.